Merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. İlişkilere devam ediyorum. Daha doğrusu ilişkilerde yapılan yanlışlara. Bu konu uzun demiştim. Epey de video kaydedeceğim demiştim. Yaptığımız hataları e, en son kirli iletişim demiştik. Dolaylı söylemek, ima etmek, anlaşılmaya çalışmak. Ve yine bu iletişim konusunda sürekli birbirini iğnelemek. Bu da yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Özellikle başka insanların yanında, arkadaşlarımızın yanında birbirimize laf sokmak tabiri kullanılır hani. Memnun olmadığımız şeyleri bir başkasının yanında söylemek çok yanlış. Çünkü o kişinin gururu kırılıyor orada. Kişi hakkında, ilişkiniz hakkında memnun olmadığınız bir şey varsa bunu ona lütfen yalnızken söyleyin. Bu aynı şekilde çocuklarımızla da yaptığımız çok büyük yanlış. Mesela bir başkasının yanında otururken çocuğumuzdan şikayet ettiğimizde ve o bunu duyduğunda buna çok fazla kırılıyor, gururu zedeleniyor. Bunu yapmak yerine onun kişiliğine iyi gelmek açısından, ona olan sevgimizi daha güzel iletmek açısından baş başayken yalnız kaldığımızda söylememiz gerek. Her ne konuda şikayetimiz varsa, ne yaptığını beğenmiyorsak, neden mutsuzsak iğnelemek yerine e, bu karşı taraf için çok rahatsız edici ve hiçbir şeyde çözüm değil ne yazık ki. Ve yine bir başka iletişim yanlışı yapıyoruz. En çok da iletişim konusunda yanlış yapıyoruz. İlk rahatsız olduğumuzda söylemiyoruz. Susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz ve daha sonra patlıyoruz aniden. Bu bazen o kadar ileriye doğru gidiyor ki seneler boyunca susan bir tanıdığım var ve sonunda bayağı psikolojik rahatsızlık geçirdi. Psikiyatrlara gitti, ilaç kullanmak zorunda kaldı. Yani bir şeylere tahammül etmek zorunda değiliz. En baştan kendimizi doğru şekilde ifade edersek, lütfen bu şekilde davranma, ben bundan hoşlanmıyorum dersek, bu daha sonraki aşamalarda bizde patlamaya yol açmaz. İçimize attığımızda bu oluyor çünkü biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz ve söylediğimizde bunu büyük bir öfkeyle bağırarak söylüyoruz. Sen zaten hep bunu yapıyorsun diyoruz. Ama karşımızdaki kişi şaşırıp kalıyor. Sen bunu en baştan söylemedin. Ben senin buna kızdığının farkında bile değilim. Bundan hoşlanmadığının farkında bile değilim. Bu sefer de haklıyken haksız konuma düşüyoruz. Yani kendini her şekilde doğru ifade etmek ve zamanında ifade etmek çok çok önemli. Bu içimize attığımızda ayrıca bir tartışma olduğunda bütün eskileri birden kusuyoruz. Neden? Çünkü onların hepsini biz biriktirdik, biriktirdik. Pandora'nın kutusu gibi hepsini birden orada sakladık ve açtığımızda içinden hepsi birden dökülüyor. Bu da ilişkiye zarar verici bir şey. Yani bir olay varsa onu o olay olduğunda mümkün olan en yakın zamanda çözüp konuşarak neden rahatsızız? Burada nasıl bir tavır almamız gerekiyor? Senin ne yapman gerekiyor? Benim ne yapmam gerekiyor? İlişkimize katkımız nasıl olabilir diye o konuyu halledip ilerlersek ilişki için harika olacak. Bir diğer yapılan yanlış ebeveyne benzer birini bulmak. Şimdi anne babaya benzer kişileri hayatımıza çekiyoruz. Bu nasıl oluyor? Aslında bizim ilk rol modellerimiz onlar ve ilk aşk duygusunu hissettiğimiz karşı cinste annemiz ya da babamız aslında. Bunu kendi bulunduğumuz evliliğin içinde yani o anne babayı gözlemlediğimiz zaman o babayı diyelim ki hatalı bir baba, alkolik olabilir, şiddet gösteren bir baba olabilir, kumar düşkünü bir baba olabilir. Biz o anne babanın ilişkisine şahit oluyoruz çocukken. Ve bu şahit olduğumuzda da babamızın annemize davranışından ya da bize davranışından, evlilik içindeki hallerinden çok mutlu olmuyoruz. Fakat o sırada küçüğüz, güçsüzüz ve çaresiziz. Yani bu beğenmediğimiz şekli değiştiremiyoruz. Büyüdüğümüzde bilinçaltı kalıbımız bizi aynı o şekilde bir adam bulmaya götürebiliyor. Kendimizi aynı alkolik, aynı kumarbaz ya da aynı şiddet gösteren adamı eş olarak seçebiliyoruz. Ve o zaman onu düzeltme gayretine giriyoruz. Aslında bu çocuklukta düzeltemediğim babamı düzeltme çabasıdır. İlişkinizde eğer böyle bir şey fark ederseniz buna çok dikkatli bakın derim ben. Çünkü bu aslında kurtarma çabasıdır. Yani kahraman rolüne soyunmaktır öyle söyleyeyim. O babayı o durumdan çıkaramadımsa ben ya da işte işsiz bir baba olabilir, sorumsuz bir baba olabilir, bana
fakirlik yaşatmış olabilir, kötü şeyler yaşatmış olabilir. Ama ben aynı adamın başka bir fiziksel görünümde, aynı karakterde aynı adamı bulup bunu değiştirmeye, dönüştürmeye ya da kurtarmaya çalışırım. Eğer böyle bir şey varsa bu yetişkin ilişkisi demiyoruz buna. Yani e, tamamen çocukluk kalıplarından kaynaklanan yanlış bir ilişki kurmuş oluyorsunuz. Bir de ilişkide çocuk rolünü bırakamamış olmakta yapılan hatalardan bir tanesi. Erkekler genellikle anneleriyle, kadınlar babalarıyla olan ilişkilerine bakmaları gerekiyor bu şekilde. Şimdi kız çocuk örneğin babasından korkarak büyüdüyse kendisine baskıcı bir eş seçiyor. Ve o baskıcı eşten de korkmaya devam ediyor. Aynı babasından korktuğu gibi. Halbuki bir ilişkide korku olmamalı. Bu sağlıklı bir duygu değil. Yani eşiniz olan kişi hayatınızı birlikte keyifle geçireceğiniz, her şeyinizi korkmadan paylaşabileceğiniz bir ilişki kurabilmiş olmalısınız. Sağlıklı ilişki budur. Ama biz eğer o kişiden korkuyorsak ona aslında babamızın rolünü veriyoruz demektir. Erkekler için de aynı şey geçerli. Eğer o da eşinden, annesinden gördüğü şeyleri bekliyorsa, işte sürekli beni korusun, kollasın, tabii ki eşimize bunu yapacağız ama ilişkinin içinde yaşanması farklıdır. Eşten bir anne rolü beklentisi farklıdır. Eğer bunlar varsa bu da ilişkide yapılan bir hata demektir ve henüz birey olmamışız demektir. Yani ben aslında bu çocukluk kayıtlarımdan soyunacağım. Bu babama olan korkumu halledeceğim. Ya da işte babamı ya da annemi çocukken düzeltememiş olduğum için hissettiğim bütün bu çaresizlik, suçluluk duygusu ya da kurtarma enerjisinden kendimi çıkarmış olacağım. Ve o zaman bakacağım ben kimim? Ben gerçekte kimim? Ben nasıl bir ilişkiden hoşlanıyorum? Kendime nasıl bir eş seçmek istiyorum? Nasıl bir eşle bu hayatta mutlu, keyifli yol alırım? İlişki hayatımıza sorun getirmemeli. Çünkü hayat zaten yeterince yük bindiriyor bizim sırtımıza. Yapmamız gereken bir iş var, kazanmamız gereken paralar var, bakmamız gereken çocuklar var. Bir dolu sorumluluğumuz var. Yani bir de gireceğiniz ilişkiyi buna bakarak seçin lütfen. Size artı bir sorumluluk yüklememeli. Eğer bir sorumluluk varsa tabii ki bu hayatın getirdiği bir şeyse ve birlikte paylaşıyor olmalıyız bu sorumluluğun ağırlığını. Yani ilişkim benim hayatımı hafifletiyor olmalı. Benim sırtıma artı bir yük yüklüyorsa eğer o zaman ben o ilişkiyi niye isteyeyim ki? Bunu lütfen bir de bu gözle değerlendirin istiyorum. Ee, Başka bir hata, arada mükemmel bir cinsel uyum varsa ilişkinin mükemmel olduğunu zannedip kopamamak. Şimdi cinsel uyum başka bir şeydir. Bütün ilişkinin güzel ve sağlıklı olması başka bir şeydir. Yani bazen birisiyle evet müthiş bir cinsel uyumu yakalarsınız. Ama bu hayatın, bugünün 24 saatini yatakta geçirmiyoruz. Bu taraftan bakın lütfen. Yani eninde sonunda o yataktan çıkıp o kişiyle bir sohbet edeceksiniz. Bir gezmeye gideceksiniz, bir yemek yiyeceksiniz. Ve ilişkinin bu taraflarında bir sakatlık varsa aman canım bizim cinsel uyumumuz şahane bu ilişki gider diye düşünmeyin. Çünkü cinsel uyum evet önemlidir ama ilişkinin ayaklarından yalnızca bir tanesidir. Yani düşünün 3 ayaklı bir masanın sadece tek bir ayağı varsa o masa ayakta durabilir mi? Dolayısıyla o mükemmel cinselliği yakalasanız bile diğer şartlarında oluşup oluşmadığına bakmanızı istiyorum ilişkinin sağlığı açısından. Şimdi şöyle bir şey var. Yanlış erkeğe çocuk doğurdum diye pişmanlık yaşıyor bazı kadınlar. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu nasıl bir şey? Mesela evleniyorlar, çocuk doğuruyorlar ve sonra işte yürümüyor o evlilik. Eşleri istediği gibi çıkmıyor. Sorumsuz çıkıyor, diyelim ki para kazanmıyor yahut aldatıyor ya da şiddet uyguluyor her neyse. Bu onlara bir şey getiriyor, pişmanlık getiriyor. Yani ben hiç hak etmeyen bir adama çocuk doğurdum. Keşke bu çocuğu doğurmasaydım gibi bir şey. Ama bu düşünceden vazgeçsinler ve içlerini rahatlatsınlar. Bir şey anlatmak istiyorum. Bir deney yapılmış. Tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım Amerika'daydı. İnternette bulabilirsiniz bunu. Ee, Birçok erkeği almışlar ve onlara e, tenlerinin kokusu sinecek şekilde diyeyim.
ter kokusu biraz midemiz bulanmasın ama fanila giydirmişler ve sonra o fanilaları almışlar sadece ve bir kadın grubunun önüne koyup demişler ki sadece bu fanilaları koklayarak kendi erkeğinizi seçin. Kadınlar koklamışlar ve her biri birer fanila seçmiş. Sonra bu eşleşmenin genetik uyumuna baktıklarında mükemmel uyum olduğunu görmüşler. Yani bir şekilde eşimizi biz bilinçle değil de aslında kokuyla seçiyoruz. Belki de ilkel zamanlardan beri bu böyle gelen bir şey. Ama biz bunun farkında bile değiliz. Biz zannediyoruz ki işte zihnimiz, aklımızla kararımızı verdik. Evet bu dedik. Ama burada hiç göz önüne almadığımız, hiç fark etmediğimiz, farkında bile olmadığımız bir etken var, koku. Yani o adamı seçtimse ben zaten doğması gereken çocuk buydu. En güzel genetik açıdan en güzel birleşim, en mükemmel birleşim o eşleydi. Dolayısıyla yanlış adama çocuk doğurdum pişmanlığını lütfen bırakın ve şunu da aklınıza tutun. Her zaman olması gereken olur. Olması gerekenin dışında bir şey olmuyor. Onun için içiniz rahat olsun istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çocuk evliliği kurtarmaz. Bazen bu yanlışı çok yapıyorlar. Kötü giden evliliklerde hadi bir de çocuk yapalım. İşte belki düzelir aramız falan. Fakat çocuk gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Büyük bir ağırlık aslında taşıması gereken ve iki kişinin birlikte taşıması gereken zor da bir süreçtir çocuk büyütmek. Dolayısıyla evliliği kurtaralım diye çocuk yapmak çok büyük bir yanlış. Bunu da söylemiş olayım. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Herkesin sağlıklı ilişkilere bir an önce kavuşması dileğiyle. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.